Merhaba, bu videoda kilot seti kalıbımda standart bir kilot nasıl dikilir onu göstereceğim. İlk olarak ölçü almayla başlayalım. Kalçanızın en geniş yerini ölçerek bedeninizi belirleyebilirsiniz. Eğer ölçüde 102 santim gibi ara bir ölçü çıktıysa kalçanız, o zaman bir üst bedeni 104 santim olan 42 beden kalıbını seçmelisiniz. Standart bir kilot dikmek için sadece kalçanızı ölçmeniz yeterli. Yüksek bel kilotta yüksek belin uzunluğunu ölçmek için bir tane kilot dikip üzerinizde deneme yapabilirsiniz. Çünkü bel genişliği ve bel uzunluğu herkeste değişir. Kalıpta düzenleme yapmak için orijinal kalıpta turuncu işaret koyduğum yerden standart kilot kalıbı başlar. Kalıbın bütünü de yüksek bel kilot kalıbıdır. A genişletme yapmak için işaretli mavi işaretli noktalardan genişletme yapabilirsiniz. Yarımşar santim genişletmeniz yeterlidir. Kalçada işaretlediğim yerden genişletme yapabilirsiniz. Bel genişletme yapmak için de bel noktasından genişletme yapabilirsiniz. Bu noktada hamile kilotlarında bu kalıbı düz olarak çizeriz. Görseldeki kilottaki gibi bir eğim yapmak için kalıp üzerine bir eğim çizeriz. O eğimden kesip tekrar dikeriz ki kalıp üzerinde esneme payı daha yüksek olsun diye. Bu da küçük bir bilgi olarak burada kalsın. Kumaş bilgisine geçelim. Kullanacağımız tüm kumaşların, güpürlerin, tüllerin hepsinin esneyen parçalar olması gerekli. Esnemeyen bir parçayla iç çamaşır dikmenizi önermem. Hatta iki tarafa da esneyen parça olursa çok daha güzel olur. Bakın mesela bu tül esnemeyen bir parça. Bundan asla iç çamaşır dikilmez. Kullandığım güpürler 15 santim eninde güpürler. Bunları 25 santim olanlarını almanızı tavsiye ederim. Ben bunu bulduğum için bunu aldım. Bu şekilde esniyor bakın. Tek tarafa esniyor. Önemli değil. Tek tarafa da olsun esnesin. Burada beyaz penye bir kumaş seçtim. Bunu özellikle göstermek istiyorum. Bakın bu tişört için çok güzel bir kumaş ama iç çamaşır için uygun değil. Bir tarafa çok az esniyor çünkü. Bunu kenara alıyorum. Bunu iç ağ kısmında kullanabiliriz. Bu tül bir kumaş. Fakat iki tarafı da çok güzel esneyen bir kumaş. Bundan çok güzel bir iç çamaşır dikilebilir. Fantezi olarak kullanılabilir. Bu da iki tarafa çok güzel esneyen penye bir kumaş. Bakın bu bordo jarse bir kumaş. Jarse'den de çok güzel bir şekilde iç çamaşır dikilebilir. Fakat iç ağ kısmında %100 pamuk olan bir kumaş kullanmalıyız. Yukarı koyduğum beyaz kumaşı kullanabilirsiniz ağ kısmında. Bazı kumaşların polyester oranı çok yüksektir. Onlardan iç çamaşır dikilebilir. Fakat iç ağ kısmında penye kumaş kullanılmalıdır. Bakın bu en alttaki beyaz kumaş benim kullanacağım kumaş. İki tarafı da çok güzel esniyor. Bundan iç çamaşır dikeceğim. İç ağ kısmına da bu beyaz penyeden kesebilirim. Fakat benim kullanacağım bütün kumaşlar penye olduğu ve pamuklu olduğu için iç ağ kısımlarında da kendi kumaşlarını kullanabiliyorum. Lastik olarak da bu şekilde katlanabilir lastikler kullanabilirsiniz. En rahatı budur. Ben bunu tavsiye ederim. Tek tarafı detaylı böyle lastikler kullanabilirsiniz. Bunları alırken kontrol edin. Çok sert olursa size zarar verebilir, sizi rahatsız edebilir. Esneyen ve tek tarafı detaylı her türlü lastik kullanabilirsiniz. Bu şekilde güpürlü lastik de kullanabilirsiniz. Bu aşama tamamen sizin nasıl bir iç çamaşır tasarlamak istediğinize bağlı olarak değişiyor. Kalıbınızı sıkça kullanacaksanız karton alışveriş çantalarından kestiğiniz kartonlara aktarabilirsiniz ve benim kullandığım gibi daha az deforme olacak şekilde kullanabilirsiniz. Kalıbı aktarırken sadece A kısmında ve ön parçadaki dikiş paylarını çizdim. Bunun sebebi de bu dikiş paylarını üst üste, noktalı çizgileri üst üste getirdiğimde ön bedeni bütün halde kullanabilmek içindi. Ön bedeni bütün halde kullanmayı da tanga videomda gösterdim. O videoyu izleyerek oradan da bilgi edinebilirsiniz. Bu kalıp bu şekilde yüksek bel kalıbıdır. Bunu standart kalıp haline getirmek için kalıpta işaretli olan yerden katlarsınız ya da kesersiniz. O zaman standart kalıbınızı elde etmiş olursunuz. Bu şekilde katladığımda bakın ön tarafta kalan kısım standart kalıbın ön kısmı oluyor. Arka bedende de yine aynı şekilde aynı yerden katlıyorum. Aynı işaretten katladığımda arka bedeninde standart arka parçasını elde etmiş oluyorum. A parçaları yine aynıdır. Ben burada yüksek bel bir kilot dikeceğim. O nedenle kalıbı bütün olarak kullanacağım. Fakat dikimi tamamen standart kilotta da yüksek bel kilotta da aynı mantıkla ilerliyor. Aynı şekilde dikebilirsiniz. Kalıbın üzerine bazı işaretleri aktarmalısınız. Bunlar neler?
Kumaş katı olan yerlere kumaş katı çizgileri eklemelisiniz. Önde, arkada ve A parçalarında kumaş katı işaretlerini bu şekilde aktarmalısınız. Yazı yazmasanız da buraya bir işaret koymanızı tavsiye ediyorum. Kesime geçmeden önce kumaşı göstermek istiyorum size. Kumaşı yıkıyoruz. Muhakkak yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra kumaşa burnumuzu değdirecek kadar yaklaştırıp kumaşın çizgilerine bakalım. Bu sık dokuma ve iki tarafı da esneyen bir penye. Her penye böyle değildir. Böyle penyelerle eşofman, pijama dikmek zordur. Overlockla anca dikilebilir. Bunlarla çok güzel iç çamaşır dikilir. Kumaşın iki tarafı da esnediğini kontrol ettikten sonra en çok esnediği yeri kendimize baz alacağız. Orayı kullanacağız. Kalıp üzerinde de esneme yönleri vardır bu şekilde. Kalıp üzerindeki esneme yönlerine uygun olarak kumaşımızı, kalıbımızı yerleştireceğiz. En çok esnediği yere bakıyorum. Orayı esneme yönü olarak kendime alacak şekilde kumaşımı yerleştiriyorum ve üstüne kalıpları yerleştireceğim. İç çamaşırında iç ağ kısmında penye ve pamuklu bir kumaş kullanın demiştim. Bakın burada standart bir kilotta nasıl kullandığımı ve tangada nasıl kullandığımı görüyorsunuz. Bu kumaşım hem penye hem pamuklu olduğu için ben aynı kumaştan iç ağ kısmında dikeceğim. Kalıplarımı kumaşa yerleştirip kesimimi yapıyorum. A ve iç ağ kısmında yine aynı şekilde kesiyorum. Tüm kesimleri tamamladıktan sonra kumaşlarımız 4 parça olarak önümüzde. Dikime geçebiliriz. Öncelikle ön bedene A parçalarını dikeceğiz. Ağın iç ağ kısmı 4 milim kadar içeridedir. İç ağ kısmının parçasını iç tarafa dikmeyi unutmayın. Yanlış tarafa dikmeyin. Şimdi ön bedenimi açıyorum. Ön parçamı açıyorum. Ağın kısa olan kenarı öne gelir. Uzun olan kenarı arkaya gelir. Kısa olan kenarı ön parçama denk gelecek şekilde bu şekilde yerleştiriyorum ve iğneliyorum. Bu şekilde ön parçayı iğneledikten sonra iç ağ parçasını yüzü içe bakacak şekilde kumaşın tersine, ön bedenin tersine yerleştiriyorum ve tam ortalayarak iğneliyorum. Bakın arkadan bu şekilde, önden de bu şekilde görünecek. Bu kısmı zikzak dikişle dikiyoruz. Diktikten sonra bu şekilde görünür. Fazla dikiş payını keselim. Kestikten sonra bu şekilde görünecek. Arka bedeni tersine bu şekilde yerleştiriyoruz masaya ve A parçasına iğneliyoruz öncelikle. Arka A parçasına bu şekilde iğneledikten sonra kumaşı bu şekilde topluyoruz altta. İç ağ parçasını yukarıda bırakarak iç ağı alttan geçirip arka bedenin arka tarafından iğneliyoruz. Ön bedende nasıl ki ağı ve iç ağın arasında ön bedeni bıraktıysak arka bedende de yine aynı şekilde ağın ve iç ağın arasında arka bedeni bırakmış oluyoruz. Ve 3 kumaşı üst üste iğneliyoruz. Buradan yine zikzak dikişle dikeceğiz. Diktikten sonra yine aynı şekilde fazla dikiş payını kesiyoruz ve astarı çeviriyoruz. Açınca bu şekilde görünecek içten. Dıştan da bu şekilde temiz bir iç ağ kısmınız olacak. Bu aşamada yan dikişleri dikeceğiz. Bu arada bu iç ağ kısımlarındaki tüm dikişlerde overlock dikiş kullanabilirsiniz. Yan dikişlerde de overlock dikiş kullanabilirsiniz. Ben burada sadece zikzak dikişle dikiş dikmeyi göstereceğim için bu şekilde diktim. Şimdi yan dikişleri birleştiriyoruz ve önce zikzak dikişle bir sıra dikiyoruz. Sonra da fazla dikiş payını da yine zikzak dikişle temizleyerek sürfilesini yapıyoruz. Dikince bu şekilde görünür.
Yanda marullanma olabilir. Önemli değil. Penye kumaşla zikzak diktiğinizde her zaman hafif marullanma olacaktır. Bu çok normal. Ütülerseniz düzelecektir. Bacak kısımlarına ve bel kısımlarına lastik dikeceğiz. Burada ben bacak kısımlarında katlanabilir lastik kullanıyorum. Bu çok daha rahat oluyor kullanım açısından. Bacak kısmını bu şekilde katlıyoruz ve ölçüyoruz. Cetvelle ölçüyorum. Diyelim ki 30 santim çıktı. 30 santimlik bacak ölçüsünü 0,9 ile çarpıyoruz ya da 0,1'ini çıkarıyoruz. 27 santim buluyoruz. Bunun daha pratik düşünmek için 25 santimse 2,5 çıkarabilirsiniz. 27 santimse 2,7 çıkarabilirsiniz. Bu sayede 0,9'a çarpmış olursunuz. 18 santimse de 1,8 çıkarıp 0,9 ile çarpmış olursunuz. Bu aşamada benim lastiğim 27 santim. 2,7 çıkarıyorum. 24,3 santim olarak ölçüyorum. Ya da 27'yi 0,9 ile çarpıp 24,3 santimi bulabilirim. Ölçtüğüm yeri ikiye katlanmış şekilde lastik kullanarak 24,3 santim olarak ölçüp pay vermeden kesiyorum. Kullanmak istediğimiz yüzeyini içte bırakarak katlıyoruz ve zikzak dikişle dikiyoruz uçlarını. Yarım santimden dikmeye dikkat edin. Bacakları ölçtüğümüz gibi bel kısmında aynı şekilde ölçüp 0,9 ile çarparak lastiğini kesiyorum. Burada ben bel lastiği olarak farklı bir lastik dikimi göstermek adına bu şekilde tek tarafı detaylı bir lastik kullandım. Bunu da aynı şekilde düz yüzü içte kalacak şekilde zikzakla dikiyoruz. Kullanacağımız tüm lastikleri ayarladıktan sonra dikime geçiyorum. Öncelikle bacak lastiğinin katlanabilir lastiğini dikiyorum. Lastiğin dikiş payını bir tarafa alıp karşı tarafını işaretliyorum. Yani lastiği ikiye bölüyorum. Bu şekilde. Aynı işlemi bacak kısmı için de yapıyorum. Ve kilodun bacak kısmını da aynı şekilde katlayıp karşı tarafını iğneliyorum. Lastiği eşit dağıtabilmek için bunu yapmamız şarttır. Şimdi lastiğin dikiş payını yan dikişe denk getirerek bu şekilde iç tarafa yarısı iç tarafa gelecek şekilde dikiş payının birini sağa birini sola vererek yerleştiriyorum. Katlanabilir lastiğin yarısını sadece tutturuyorum. Diğer yarısını dışa doğru katlayacağız. Kumaşın düzüne doğru. Son dikişini kumaşın düzünden yapacağız. İlk iğneyi taktıktan sonra ikinci iğneyi de karşı tarafa tam diğer yarıya takıyorum. İki iğneyi taktıktan sonra lastiği hafif esneterek elimin ulaştığı yerlerden tutturup iğneliyorum. Tüm bacak çevresi için aynı işlemi yapıyoruz. Lastiğimizi tutturuyoruz ve zikzak dikişle dikiyoruz. İlk dikişi yaptıktan sonra bu şekilde görünecek. Düzüne doğru lastiğin geri kalan diğer yarısını katlıyoruz ve sık sık iğneleyerek tüm bacak çevresini iğneliyoruz. Burada önemli bir aşama var. İç ağ kısmının bu lastik dikiminde içte kalmasına dikkat edin. Zikzak dikerken iç ağ kısmında iç ağı tutturarak dikelim. Eğer burası tutmuyorsa telleyin. Teyel yapın. Sonrasında dikerken sorun yaşamayın. Diktikten sonra sökmek zorunda kalmayın. Zikzak dikişle diktiğiniz bir penyeyi sökmek çok zordur. O nedenle iç ağ kısmını bu aşamada düzenleyin. Tüm çevreyi diktikten sonra da bu şekilde görünür. Bakın iç ağ kısmında da tertemiz bir görüntü sağlıyor. Bir bacağı diktik. Diğer bacağı da aynı şekilde katlanabilir lastikle dikebiliriz. Ben bu aşamada bel lastiğinin dikimini göstereceğim. Bunun dikimi biraz daha farklıdır. Bunu dikerken yine lastiğin karşı tarafını iğneliyorum ve lastiği ikiye bölüyorum. Dikiş payını yan dikişin bir tanesine vererek düzü kumaşın düzüne değecek şekilde
Kumaşın düzünden bu şekilde dikiş paylarını bakın birini sağa birini sola verdim yine potluk olmaması için. Bu şekilde iğneliyorum. İlk iğneyi taktıktan sonra ikinci iğneyi yine tam karşıdan takıyorum. Ve kumaşı esneterek yine sık sık iğne takabilirsiniz ya da dikerken esnetebilirsiniz. Aynı şekilde zikzak dikişte dikiyoruz. Bunu bacak kısmında da yapabilirsiniz bu lastiği. Fakat bacak kısmında ben yanları böyle detaylı lastiklerden rahat edemediğim için bacak kısmında katlanabilir bir iğne kullanıyorum. İlk dikişi yaptıktan sonra, ilk zikzak dikişi yaptıktan sonra içteki kumaşın fazlasını kesiyoruz. Bu aşama çok önemli. Bunu yapmazsanız dikim bittikten sonra kötü bir görüntü oluşacaktır. Bu aşamada tüm dikiş payını, içteki dikiş payını makasınızla keserek 1 milim 2 milim de değil yani tamamını keserek buradan atın. Attıktan sonra lastiği bu şekilde katlayıp dışa çevirip tekrar tüm çevreden iğneliyoruz. İçeriden bu şekilde görünecek. Bakın kumaşları da görünmüyor artık. Dıştan zikzak dikişle dikiyoruz. Diktikten sonra da böyle temiz bir görüntüsü oluyor. Kilot dikim aşamaları bu şekildeydi. Kalıbı hiçbir oynama yapmadan bu şekilde dikebilirsiniz. Kalıpta oynama yapıp A kısmını genişleterek farklı bir deneme daha yaptım. Onu da bu şekilde göstermiş olayım size. Onun A kısmını biraz daha geniş tuttum. A kısmını yarımşar santim yanlardan genişlettim. Genişletince de bu şekilde bir kilot elde edebilirsiniz. Bu sizin nerede nasıl kullanmak istediğinize ve nasıl bir kilot dikmek istediğinize göre değişir. Tamamen sizin zevkinize göre kalıplarınızı düzenleyebilir ve istediğiniz kumaşla istediğiniz kilotu dikebilirsiniz. Standart ya da yüksek bel kilot dikimi bu şekildeydi. Tanga dikimi için diğer videoya bakabilirsiniz. Keyifli dikişler dilerim.